Herkese merhaba. Ben Dikiş Sınıfı. Kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde yeni daha bir video çektim ve yükledim ama bu işi galiba biraz sevmeye başladım. Sohbet etmek çok hoşuma gitti ve çok güzel dönüşler aldım bununla ilgili. Şimdi yalnız kendi videomu izlerken de tabii birçok hata gördüm. Eminim sizler de görmüşsünüzdür. Zaten video çekimlerimden bahsetmiyorum bile size ama mimiklerimle, duruşumla ilgili falan. Ama onları hiç sorun etmeden bir sohbet videosu daha çekmek istiyorum. Aslında sohbet videosu da değil. Dün bir Instagram story'imde hikaye paylaştım ve sordum. YouTube için bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Ne anlatmamı istersiniz, neyle ilgili olsun diye. Birçok cevap geldi, birçok şey geldi. Bununla ilgili ama en fazla dikişe yeni başlayanlar için neler önerirsiniz diye bir video çeker misiniz diye çok geldiği için bu videoyu onunla ilgili çekmeyi düşünüyorum. 10-15 dakikadan fazla çekmemeye çok gayret etmek istiyorum. Kamerada nasıl gözüktüğümü görmek istiyorum. Şöyle oturayım ve size şunu göstermek istiyorum. Bunu bilerek giydim. Bu bizim atölyemizde eltiler kalıbı dediğimiz kalıpla diktiğimiz ve geçen gün videosunu çektiğim ve çok haklı bulunan bir videoydu. Şöyle göstermek istiyorum. Doğru tarafında mıyım? Evet. Terzi kendi söküğünü dikemez demiştik ve çok güzel tepkiler aldık. Bunda bakın bugünlerdir burada böyle. Hatta kendime fotoğraf çekecektim. Selfie mi çekiyordum neydim? Selfie'yi şöyle yani kamerayı bir tuttum kendime. Direkt gözüm buraya takıldı. Dedim gerçekten terzi kendini sökemiyor. Terzi kendi söküğünü dikemiyor. Heyecanlanıyorum farkındaysanız. Bunu şöyle hem bunu göstermek için giydim. Dikmiyorum bunu. Yani bunu dikmek için benim gerçekten yeni bir şey dikerken bunu makinenin yanında olması lazım. Elimin altında olması lazım. Ve birçok yorum aldım. O videoda diyorlardı ki vallahi hocam gerçekten şunu dikmektense biz yeni bir şeyi sıfırdan dikmeyi tercih ederiz. Çok doğru, çok katılıyorum. Herkesin ortak sorunudur bu. İğne iplikle bile elimizde şurasını hemen tık 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 dikiversek olacak bir şeyken ben bunu böyle buradan havalandırma deliği olarak bir müddet kullanmayı düşünüyorum. Her neyse gelen en çok yorumlardan biri de dikişe yeni başlayanlar için önerileriniz nelerdir? Bununla ilgili çekeceğim videoyu ama biraz bu kalıptan bahsedecektim size. Şöyle kalkarak göstermeye çalışayım. Biz bunu bu şekilde diktik. Aralık sayısı Burada dergisinin Aralık 2021 sayısı. 101 numaralı model. Eşofman üstü diktik, bluz diktik, biz bundan elbise diktik, biz bundan gece kıyafeti gibi bir kumaştan diktik, gündüz kıyafeti gibi diktik, dışarılık diktik, içerlik diktik, ev giyimi diktik. Çok diktik, çok sevdiğimiz bir kalıp. Ribanalı diktik, ribanasız diktik. Yakada bakın böyle son derece rahat. Bir yaka takmak da yok. Hatta şöyle açık göstereyim. Ben bunu overlock ile bıraktım. Dikmedim bile şu şekilde. Bunu böyle kıvırıyoruz içine. Dikebilirsiniz. Tabii dikmeyeceksiniz diye bir şey yok. Tamamen size kalmış. Kolu da şuradan takılıyor. Çok rahat giyiliyor. Ben bundan 4-5 tane sırf sadece kendime dikmişimdir. Atölyede belki de 50 tane dikmişizdir. Artık biz bunu gözü kapalı böyle ezbere tıkır tıkır dikebiliyoruz. Çok tavsiye ettiğim bir kalıptır. Özellikle yeni başlayanlar için. Özellikle de bir noktalı. Yani buradan biliyorsunuz 1.2.3 noktalı modelleri var. Dikiş bilgisine, seviyesine göre onunla ilgili. Gene ben başladım anlatmaya. Gene konudan konuya atlamaya. Ama eğer çok uzun olursa video ben keseceğim o videoyu ve başka videolarda yani part halinde, bölümler halinde atmayı düşünüyorum. Notlarımı aldım. Ve hazırız. Sizin de benim unuttuğum anlatmaktan unutabiliyoruz. Çünkü bazen anlatırken konudan konuya atlıyoruz. Kameranın karşısında olmak var. Ondan sonra şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim derken önemli noktaları da atlayabiliyoruz. Gerek Instagram'dan gerekse bu videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Ben ve hava deliğim karşınızdayız. Dikişe yeni başlayanların arkadaşlar mümkünse mutlaka ama mutlaka eğitim almaları gerekiyor. Gözlüğümü de takıp çıkartmak istemiyorum aslında. Çok ışık yapıyorum ama gözlüksüz de nasıl olacak bilmiyorum. Lenslerimi de gece takmayı sevmiyorum.
Videoyu gece çekici, yani bu saatlerde, bakayım saat 7'ymiş. Ne zaman atarım bilmiyorum. Mutlaka eğitim almak gerekiyor ama eğitim almadan da Instagram'da, gene şu an çok isim vermeyeyim ama başta Cansu Aygün Baltacı'nın sayfası var. Psikolog kendisi, aynı zamanda çok da alanında başarılı olduğunu düşündüğüm, çok da güzel bir insan olduğunu düşündüğüm Cansu Hanım sadece video izleyerek ve kendi gayretiyle dikiş dikmeyi öğreniyor. Hala kendini eğitiyor. Bu alanda çok başarılı buluyorum. Öğretici videoları da var. Ama herkes onun kadar emek harcamıyor maalesef. Dikişe yeni başlayanların en büyük sorunu, birinci temel sorunu hanımlar, sabırsızsınız. Bizim işimiz çok sabır ister. Dikiş çok büyük sabır isteyen bir iştir. Bir zincirin halkaları gibidir. Biri baştan olmazsa veya ortadan bir zincir koparsa, kırılırsa, zayıf halkaysa o iş yürümez. Aynı anne karnından doğan bir bebeğin nasıl ilk önce yan dönüyor, sonra işte oturuyor, sonra emeklemeye, sonra yürümeye başlıyor. Aynı bizim işimiz de öyledir. Moda tasarımı, dikiş, giyim sanatı, terzilik, adına ne derseniz deyin, öyledir. Ve hazır giyim ile bizim, yani benim tarzım ve eğitimini verdiğim giyim, moda tasarımı birbirinden biraz farklılıklar gösterir teknik açıdan. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır diye bir yorum yapmıyorum elbette ki, yerine göre. O da iyi, yerine göre bu da kötü. Ay o da iyi. Görüyorsunuz, bugün hiç herhalde video çekme günümde değilim. Neyse, hazır giyimcilere de tabii buradan laf göndermiyorum. Çünkü bana bir gün biri şey demişti. Siz de hazır giyimcilerin düşmanı mısınız hocam? Yani nedir bu? Hayır, değilim. Ben sadece kendi tarzımı ve öğretme biçimini öyle yapmıyorum, yani hazır giyimci değilim. Ama hazır giyim tekniklerini kullanmıyor muyum? Elbette ki kullanıyorum. Kişinin zaten aynı hayat tecrübesi gibi kişisel sentezini oluşturmasıyla ilgili bir durumdur bu hanımlar. Eğitim mutlaka almalısınız dedik ama bazen insanların bebeği olabiliyor, çalışıyor, iş saatlerinden dolayı kurs saatleri uymayabiliyor, kurs kayıtları, vaktini kaçırmış olabiliyor ama çok güzel online eğitim veren sayfalar da var. Buradan öncelikle o sayfalardan birkaç tanesini söyleyeceğim. Çünkü takipleşiyorum uzun süredir ve yaptıkları işleri çok beğeniyorum. Başta Zehra Yalçınkaya modalist olarak ders veriyor. Çok güzel çalışmaları var. Zehra Hanım'a buradan sevgiler gönderiyorum. Kalıp konusunda tekrar Sevil Tasarım var. Ki ben onları zaman zaman storylerimden de duyuruyorum. Online ders alıyor musun, veriyor musunuz diye bana çok soran oluyor çünkü. Şu an çok yoğun çalıştığımdan dolayı ve çok program dolu olduğundan dolayı şu an için online ders vermiyorum. Ama bu vermeyeceğim anlamına da gelmiyor. İlerleyen zamanlarda inşallah, ben de çok düşünüyorum bunu. Sonra dikiş eğitimi veren Hülya Hocam var. Online dikişhane. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten çok büyük emek veriyorlar bu işe. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hatta bir kere gene bir takipçim şey demişti. Evet, ben kalıp bilgisini Sevil Tasarım'dan almıştım. Çok da iyi eğitim aldığımı düşünüyorum. Kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde. Zehra Hanım da öyle, şimdi yeni, hatta biz bir çekiliş yapmıştık hatırlarsanız. Dikiş sınıfı Metezer Kumaş, Ayşe Kaya Soran ve Zehra Yalçınkaya ile birlikte bir hafta önce yaptık herhalde. Hediyelerimiz hatta bazısı gitti, bazısı gitmedi. Orada da online eğitim ödülümüz vardı. Kazananın haricinde Zehra Hanım herkese online eğitim de veriyor. Şu an eğitim devam ediyor yani. Online eğitim alabilirsiniz. Tabii ki yüz yüze eğitim her zaman iyidir. Yani ben ilk bana işte online eğitim gündeme geldiği zaman insanlarda şunu düşünüyordum. Dikiş online nasıl öğretilebilir ki? Yani kalıp, belki kalıp çizim, ölçü alma, onlar kamera karşısında işte bir beyaz tahta koyarsınız ve anlatabilirsiniz veya işte kağıda çizerek kameraya yansıtıp yapabilirsiniz ama giyimin sanki yapılamayacağını düşünenlerdendim. Ama yapılıyormuş, onu da görmüş oldum. Çünkü şeyi düşünüyordum, yani işte karşımdaki kemeri yapmaya çalışırken ver bakayım şunu, öyle olmayacak, şöyle iğneleyeceksin diye elinden alıp iğneleyen eski usul, eski nesil bir öğretmenim. Şimdi yeniler ve yeni mezunlar, bu bizden çok daha genç insanlar bu konuda ve teknolojiyle zaten son derece barışık oldukları için online eğitim veriyorlar ve ben çok başarılı buluyorum.
Videolardan öğrenebilirsiniz ama sadece video izleyerek dikiş öğrenilmiyor. Yani evet, sıfırdan başlayıp bir programa göre gittim ben de sayfamda. El dikişinden, telden ve düz dikişten başladım ama ne kadar izlerseniz izleyin maalesef yeni dikiş öğrenenlere küçük bir eleştirim var burada. Bütün öğretmenler adına da bunu söylediğimi düşünüyorum şu an. Çok acelecisiniz, çok sabırsızsınız. Hemen başlayalım, hemen dikelim. Benim bazı kursiyerlerim de ilk benim kursuma geldiğinde şimdi öyle yapıyorlar. Diyorlar ki tamam, ben geldim bugün, hemen bir tane tişörtün kalıbını çıkarayım, hemen yatırayım, hemen keseyim, hemen dikeyim, hemen ribanasını takayım. Öyle bir dünya yok. Onu yapmanız için zaten bir yıl boyunca benim atölyemde veya başka bir atölyede eğitim almanız gerekiyor. Veya online eğitimde bunun size anlatılması gerekiyor. Veya işte onu dikmeden bunu dikilmez, her şeyin bir sıralaması var. Aynı alfabeye başlamak gibi, nasıl bir öğretmen ilkokula başlayan öğrenciye çizgi çalışmasıyla başlıyor. Sonra harfleri veriyor. Sonra harfleri birleştiriyor, ses oluşturuyor. 2 kelimeli hecelerden 3-4 cümle kuruyorsa bizim işimiz de aynı ona benziyor. Biz önce ilk geldiği zaman öğrencimiz, onun zaten durumuna bakıyoruz. Ve yaygın eğitimde, yani halk eğitim merkezi gibi, işte İSMEK'ler gibi, BUSMEK'ler gibi kurslarda zaten çok farklı eğitim seviyelerinden ve toplumda, yani farklı aile tiplerinden gelen insanlar olduğu için zaten orada bir dezavantajlı durum oluşuyor kurslarda. Yani hepsi mesela işte liseyi bitirmiş veya ortaokulu bitirmiş, fark etmez. Aynı eğitim seviyesinde, işte aynı kültürde yetişen insanlar olsa ve karşımıza gelse her şey çok kolay olur. Belli bir programa göre gideriz ama kurslarda ne oluyor? Biri biraz biliyor, biri hiç bilmiyor, biri çok bildiğini iddia ediyor, biri ben zaten biliyorum, ben sadece buraya dikmeye geldim, overlock çekmeye geldim diyenler de oluyor. Böyle olunca da işler biraz karışıyor. Ama öğrenmek isteyen her şartta, her imkanda öğreniyor hanımlar. Bakıyorum şöyle 12 dakika olmuş. Çok olmuş gene. Ben yarım saatlik videolar çekmek istemiyorum. Yani yarım saat boyunca anlatmak istemiyorum. İsterseniz bu hani dikişe yeni başlayanlar videolarının başlangıcı olsun. Ben bunu biraz kısa keseyim. Çünkü gene çok uzun bir girizgah yaptım konuya. Ama en önemli şey, aldığım notlarda da o. Eğitim, online eğitim, yüz yüze eğitim, videolardan öğrenme ve teorik bilgi. Evet, teorik bilgi de çok önemlidir. Gene bu çok aceleci davranan kişiler teorik bilgiyi es geçiyorlar. Yani aman hemen göreyim, aa bak ne güzel hemen yaptı, hemen dikti. Hayır, o videolarda öyle hemen yapılmıyor, hemen dikilmiyor, hemen yapamıyoruz. Biz kesiyoruz onları, biz bekletiyoruz, biz yapıyoruz, ediyoruz. Kendimiz ondan sonra sunuyoruz size. Yani 5 dakikalık bir videoda izlediğiniz yarım saatlik, belki 1 saatlik bir emek oluyor. Mesela bir kaban dikimini izlediğim zaman dikiminden, astarlamasından, yakasından, cebinden, iliğinden, düğmesinden günler süren bir çalışma oluyor. Orada siz 15 dakikalık bir video olarak onu izliyorsunuz ama çok büyük bir emek var bu işte. Videolardan öğrenilir, Instagram'dan öğrenilir, YouTube'dan öğrenilir ama eğitim almanın gerekliliğini her zaman sonuna kadar düşünüyorum. Eğitim şart. Mümkünse gidin, mümkün değilse erteleyin. Şimdi bize gelenlerde, yani benim kursiyerlerimde yaş grupları da çok farklı. İşte 20 yaşında öğrencim de var. Benim 72 yaşında da öğrencim var aynı sınıfta. Mesela onlar işte bebeğim olacak, bebeğim var, bebeğim doğdu, küçük çocuğum var. Büyük kursiyerlerim de diyor ki bak işte biz hepsini büyütüp hayatlarını onlara verip ondan sonra başlayabildik öğrenmeye. Çok da haklılar. Kadın işi zaten çok zor, zaten hiç kolay değil. Hayat zaten hiç kolay değil. Ona rağmen gelip öğreniyorlar ve öğrenmenin sonu yok. Herkes öğrenir. Dikişi herkes öğrenir. Çok gerçekten ciddi bir, yani el göz koordinasyonuyla ilgili, şekil uzay bilgisiyle ilgili bir sıkıntınız yoksa eğer dikiş öğrenilir. Kimlere öğretiyoruz. Kalıp öğrenilir. Zaten gene tekrar ediyorum, tırnak içinde söylüyorum. Hepsi bir zincirin halkalarıdır. Siz onu birinci zincirden başlayıp tıkır getirip öbür zincirlere doğru götürmelisiniz. Ve ben yani bazen de görüyorum dikiş dersi verenlerin haricinde çok güzel dikiş sayfaları var. Çok güzel dikiş diken insanlar var. Böyle saysam burada gerçekten bitiremem. Bu sayfayı açtıktan sonra ben ne kadar çokmuşuz dedim ve onlardan görüyorum birkaç kişiyi, eğitimli olan insanlar, eğitimli oldukları halde
kurslara gidiyorlar ve kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. İnanın bunu ben de yapabilmeyi çok isterim ve zaman zaman düşünüyorum. Yani işte ne bileyim drapaj usulü gelinlik çalışabilmeyi vaktim olsa hani bir kursta öğrenci olmayı, bir yerde öğrenci olmayı çok isterim. Belki emekli olduğum zaman bilmiyorum. Neden olmasın? Eğitim bitmez, öğrenmek bitmez. Evet, ilk gene bu maddeyi bitirdik. Yani eğitim online, yüz yüze ve videolardan öğrenme ve teorik bilgi konusu hepsi de birbirinin şeyidir, halkalarıdır. Küçük çocuğunuz varsa, çalışıyorsanız, saatleriniz olmuyorsa, uymuyorsa online eğitim alabilirsiniz. Uyuyorsa yüz yüze eğitim her zaman tabii ki sıcağı sıcağına, insan insana, yüz yüze, face of face diye harika olur hanımlar. Ve dikişe eğer başlayacaksanız, kalıba başlayacaksanız, aslında dikişi ve kalıba ayrı ayrı videolar çekmem gerekiyordu. Ama şu an dikiş üzerinden gidelim biz. Kalıp için ayrıca bir video çekeriz öyleyse. Malzeme temini çok önemlidir. Yani malzeme temini çok önemlidir. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte atasözünden yola çıkarak, eğer bizim elimizdeki malzeme ne kadar iyiyse, ne kadar kaliteliyse, ne kadar yeterliyse, toplu iğnesinden tutun çizgi taşına kadar, parşömen kağıdına, mülaş kağıdına işte kadar, dikiş makinesinde kullandığımız iğnenin kalitesine kadar, mekik masuramıza kadar her şeyimizin tamam olması gerekiyor. Herkesin kendine ait kendi malzemelerinin olması gerekiyor. İlk önce malzeme teminiyle. Çünkü dikiş hayal ederek yapılmıyor arkadaşlar. Malzemeleri temin ettikten sonra bunları işte dikişle ilgili neler gereklidir onunla da ilgili. Şimdi onu da açarsam gene diğer konular kalacak ama bir gün sizinle hikayemde paylaşırım yani dikiş malzemeleri. Ben çünkü kursiyerlerim ilk başladıkları zaman bir WhatsApp grubu kuruyoruz ve oradan hangi malzemeleri öncelikli olarak temin etmeleri gerektiğini onlara söylüyorum. Bütün öğretmenler de benim gibi yapıyorlardır diye düşünüyorum. Ve hemen dikişe başlar başlamaz en iyi dikiş makinesini de alsanız, en iyi overlock'a da sahip olsanız, en iyi malzemelerle temin etseniz maalesef bir öğrenme biçimi ve tekniği olan basitten karmaşa gitmek zorundasınız. Şu demek oluyor bu. İlk önce düz dikiş egzersizleri yapmalısınız. İlk önce el dikişi, teyel çalışmaları yapmalısınız. Ben teyellemeden dikerim ki yani gene teyellemeden dikebilirsiniz. Evet, ben de dikiyorum. Benim kursiyerlerim de dikiyor ama teyellemeden dikmenin de bir tekniği vardır. Bu bile bir eğitim gerektirir. Pratik kesim, bakın. Hiç dikiş bilmeyen, kalıp bilgisi olmayan, dikiş eğitimi almayan veya direkt hemen o YouTube videolarında, Instagram'da izledik, kumaşı 4'e katlıyorlar, şuradan ölçüyorlar, buradan kesiyorlar, hemen kesip yapıyorlar. O insanlar eğitimli oldukları için onu yapabiliyorlar, pratikten kesiyorlar. Çok iyi bildikleri için yapıyorlar, acemi oldukları için yapmıyorlar. O da bir bilgidir, o da bir birikimdir. Çok takdir ediyorum. Ben çok fazla pratik kesimci bir insan değilimdir. Derslerimin gereği de değilimdir. Yani çünkü önce kalıp öğretmem gerekiyor. Pratik kesim yapsak bile gene önce basit modellerden başlıyoruz. Ama siz hemen ya ben gördüm hemen katlamıştı, hemen dikmişti, hemen etmişti, çart 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 kesip, öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Kusura bakmayın. Benim aksim gibi düşünenler de olabilir. Belki de vardır. Lütfen bana bunun sebepleriyle beraber açıklayın. Ben bunu iddia ediyorum yani. Pratik kesim de bir eğitim ve bilgi gerektirir. O günlere o insanlar kolay gelmiyorlar yani. Şimdi bakıyorum, eğer gerçekten 18 dakika olmuş hanımlar. Ben şimdi bunu burada kesiyorum. Daha sonraki zamanlarda bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Belki üst üste atarım, bilmiyorum. Siz takipte kalın işte. Abone olun. Arkadaşlarınıza duyurun. Ondan sonra Instagram sayfalarınızda paylaşın. Instagram'dan takipte olun. YouTube'dan takipte olun. Bu konu bitmez. Bakın kaç madde yazmışım? 11 madde yazmışım herhalde. 9 yazmışım. Daha birinci maddeyi bitirebildim. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Dikiş sınıfında kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi günler ya da günaydın.